Portekiz'in D8 dijital göçebe vizesi için istenen gelir, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla aylık yaklaşık 3.600 avro. İspanya'da yaklaşık 2.850 avro, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise aylık yaklaşık 3.500 dolar. Bu videoda uzaktan çalışanlar için öne çıkan ülkeleri, gerçek gelir eşiklerini, istenen belgeleri ve süreci tek tek anlatıyoruz. Bir de çoğu kişinin karar verirken atladığı bir detay var. Videonun sonunda ona geleceğiz. Önce tanımı netleştirelim. Dijital göçebe vizesi, gelirini yurt dışındaki bir işverenden ya da kendi uzaktan işinden kazanan kişilere, bir ülkede yasal olarak yaşama hakkı veren bir ikamet iznidir. Klasik çalışma izninden farkı şudur: yerel bir şirkette işe girmenize gerek yoktur, gelirinizin çoğunlukla yurt dışı kaynaklı olması beklenir. Bu izin genellikle 1 ila 2 yıl arası yasal ikamet sağlar ve çoğu ülkede yenilenebilir. Tipik başvuru sahipleri uzaktan çalışan yazılımcılar, tasarımcılar, danışmanlar, içerik üreticileri ve dijital girişimcilerdir. Ortak nokta, konumdan bağımsız çalışabilmek ve düzenli bir geliri belgeleyebilmektir. Avrupa tarafında iki isim öne çıkıyor. Portekiz, yaşam kalitesi ve Avrupa Birliği içindeki konumu nedeniyle uzaktan çalışanların gözdesi. D8 vizesi, düzenli ve yeterli bir yurt dışı gelirini belgeleyen kişilere yönelik. İstenen gelir, Portekiz asgari ücretinin yaklaşık 4 katı, yani aylık 3.600 avronun biraz üzerinde ve aile üyeleri eklendikçe artıyor. Vize, belirli şartlar altında ileride uzun süreli ikamete geçiş imkanı sunabiliyor. İspanya ise 2023'te Startup yasası kapsamında yürürlüğe giren uzaktan çalışan vizesiyle dikkat çekiyor. Program hem serbest çalışanları hem de yurt dışındaki bir işverene bağlı çalışanları kapsıyor ve istenen gelir tek başvuru sahibi için aylık yaklaşık 2.850 avro. Her iki rakam da bu videonun çekildiği tarihe göredir. Avrupa dışında iki güçlü seçenek var. Birleşik Arap Emirlikleri, kişisel gelir vergisinin bulunmaması ve modern altyapısıyla öne çıkıyor. Bir yıllık uzaktan çalışma programı, aylık yaklaşık 3.500 dolar gelir belgeleyen kişilere açık. Ancak, Dubai'deki konut ve yaşam maliyetini bütçenize eklemeniz gerekiyor. Tayland ise düşük yaşam maliyetiyle Asya'da uzun süredir tercih ediliyor. 2024'te tanıtılan Destination Thailand vizesi, yani DTV, 5 yıla kadar geçerli ve her girişte 180 güne kadar kalış imkanı tanıyor. Bu programda genellikle 500.000 baht, yani yaklaşık 14.000 dolar düzeyinde birikim belgesi isteniyor. Bangkok ve Chiang Mai, uygun maliyetli yaşam arayanlar için elverişli merkezler. Liste bunlarla sınırlı değil. Hırvatistan, Estonya, Malta ve Yunanistan'da kendi dijital göçebe programlarını yürütüyor. Estonya, ikamet altyapısı ve dijital devlet hizmetleriyle teknoloji odaklı çalışanların ilgisini çekiyor, ancak gelir eşiği görece yüksek. Malta ve Yunanistan makul yaşam maliyeti ve elverişli iklimle öne çıkarken, Hırvatistan Adriyatik kıyısındaki yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor. Karayipler'deki bazı adalarda uzaktan çalışanlara özel programlar sunuyor. Bunlar genellikle daha yüksek bir gelir eşiği gerektiriyor. Seçim yaparken yalnızca hedefin cazibesine değil, internet altyapısının uzaktan çalışmaya ne kadar uygun olduğuna da bakmak gerekiyor. Şartlar ülkeden ülkeye değişse de belge seti çoğunlukla benziyor. Birincisi gelir belgesi, belirli bir eşiği aşan, istikrarlı ve yurt dışı kaynaklı gelir. Aile üyeleri dahil edildiğinde bu eşik genellikle yükseliyor. İkincisi uzaktan çalışma kanıtı, iş sözleşmesi, serbest çalışma anlaşmaları ya da şirket sahipliği belgeleri. Üçüncüsü kalış süresini kapsayan geçerli bir uluslararası sağlık sigortası. Dördüncüsü adli sicil belgesi. Bazı ülkeler ayrıca kira sözleşmesi ya da adres beyanı istiyor. Maliyet tarafında ise iş tek bir başvuru harcıyla bitmiyor. Zorunlu sigorta, belgelerin tercümesi ve onayı, ilk aylarda konaklama ve depozitoda bütçeye giriyor. Aileyle taşınıyorsanız bu kalemler her birey için tekrarlıyor. Süreç ülkeye göre değişiyor ama genel adımlar benzer. Önce uygunluğunuzu ve hangi ülkenin hedeflerinize uyduğunu belirliyorsunuz. Ardından gelir, uzaktan çalışma,
sigorta ve sabıka kaydı gibi belgeleri topluyorsunuz. Bunlar çoğu zaman resmi tercüme ve onay gerektiriyor. Başvuru, ülkeye göre konsolosluk üzerinden ya da çevrim içi yapılıyor. Onaydan sonra bazı ülkeler ikamet kartını ülkeye giriş yaptıktan sonra yerinde almanızı istiyor. Süreler ülkeye ve dosyanızın eksiksizliğine göre birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebiliyor. Dosyanın eksiksiz ve tutarlı olması hem sonucu hem de hızı doğrudan etkiliyor. Şimdi başta bahsettiğim, çoğu kişinin atladığı detaya gelelim: vergi. Bir ülkede belirli bir süreden fazla kalmak sizi orada vergi mükellefi haline getirebilir. Bu da dünya genelindeki gelirinizin nasıl vergilendirileceğini doğrudan etkiler. Bazı ülkeler dijital göçebelere geçici muafiyetler ya da avantajlı rejimler sunarken, diğerleri belirli bir kalış süresinden sonra tam vergi mükellefiyeti uyguluyor. Türkiye'deki mevcut vergi durumunuz ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da tabloya dahil. İkinci bir nokta, bu vizeler çoğu zaman kalıcı ikamet ya da vatandaşlık vermiyor. Süre dolduğunda yenileme şartlarını karşılamanız gerekiyor. Kalıcı bir plan arıyorsanız oturum izni ya da yatırımla vatandaşlık yolları daha uygun olabilir. Doğru seçim önceliklerinizi netleştirmekle başlıyor. Vergi avantajı mı, yaşam kalitesi mi, düşük maliyet mi, yoksa ileride kalıcı ikamete geçiş imkanı mı? Golden Visa Partners olarak tek bir ülkeyi öne çıkarmak yerine, 90'dan fazla ülkeyi kapsayan bağımsız bir yaklaşımla bütçenize ve hedeflerinize uyan programı bulmaya odaklanıyoruz. Direktörümüz Burak Ünal ve ekibi süreci baştan sona tek bir kıdemli iletişim noktasından yürütüyor. Bu videodaki tüm rakamlar çekim tarihi itibarıyla geçerlidir ve sık değişir. Başvurudan önce güncel ayrıntıları teyit ettirin. Ülke karşılaştırma tablosunun tamamı açıklamadaki blog bağlantısında. Hangi ülkeyi merak ettiğinizi yorumlara yazabilirsiniz.